Demek ki bu çocuk Karl Marx'tan da üstün bir şey mi okuyor? Bu ne biliyor yani? Evrimi de bildiğimiz yok. Evrimci olmazsan devrimci olamazsın. Ellerimiz ne kadar harika değil mi dediniz? Ya el dedim bu ya. Artık biraz patladım orada. Peki o zamana kadar hayatın sonu sizce neydi ki? Dinciler de ölümü bahsedince de ya işte bahsediyorlar da işte bunların işi o zaten. Ölü gömerler, bilmem ne yaparlar. Ben yanıma geldi ya enişte okulu bıraktım dedi, sen ne oldu hiç gelmiyorsun derslere falan. Ya bıraktım gibi bir şey dedi ya dedim. Ondan sonra halam kanser dedim. İşte o beni çok düşündürüyor Sabri dedim. Bırakmak üzereyim falan dedi. Ya sen gerçekten çok ciddi bir arkadaşsın dedi. Kitap okumayı da seviyorsun. Bir soru sorabilir miyim? Ben bu dinci ne soracak bana? Sor dedim ya. Arı nasıl bal yapar dedi. Daha yeni okumuşum. Halamın kanser haberini aldığına çok enteresan. Karl Marx'la Friedrich Engels'in Doğanın Diyalektiğini okuyorum. Ölüm konusuna gelmiştim. Bak o gün bak ölüm konusuna geldiğimde ölüm dedi. İnsanlar dedi işte toprağa karışırlar. Orada çürürler. Toprakta otlar yeşerir. O otlara, çiçeklere arılar, kelebekler konurlar. Onları hayvanlar yer. İnsan doğadan gelmişti. Doğaya karıştı. Ölümü böyle anlatıyor. Bak şimdi halam kanser. Odada tek başımayım. Ulan dedim şimdi halam gübre, bu işi gübre de yapıyor dedim. Ben gübre olacağım. Halam gübre olacak. Benim çocuklarım da gübre olacak. Hayatın birden hayatın manası sönüverdi. Hayatın sonu gübre olmazsa ben niçin iyi insan olayım? Niye gayret edeyim? Niye mücadele edeyim? Niye proletarya için çalışayım? Bütün arzularımı tatmin etmek olması lazım benim hayatımın. Enis Hocam, yani peki o zamana kadar hayatın sonu sizce neydi ki? Yani ölüm uyandırdı ya sizi. Düşünmemiş miydiniz? Düşünmüyorduk ya öyle bir derdimiz, Kap- mücadele, tiyatrolar, entelektüellik böyle bir demek ki insanın bir ufkunun açıldığı bir nokta olması lazım. Düşünemiyorsun yani. Hele şimdiki gençlik hiç düşünemiyor. Ya dünyayı kurtarmakla ilgili onlarca şey düşünüyoruz ama sonumuz ne olacak Kendi düşünülmüyor. sonumu düşünmüyorum bak. Düşünmüyoruz Kendi yani. sonumu düşünemiyorum. Halbuki en Çevrenizdeki o diğer önemlisi bu. arkadaşların hiçbirisi Tabii. konular açılmıyor, Yok, konuşulmuyor. açılmıyor. Dinciler de ölümü bahsedince de ya işte bahsediyorlar da işte bunların işi o zaten. Ölü gömerler, bilmem ne yaparlar. Yani kendi alemimde ölüm oturmamış. Niye? Yakın bir akrabam ölmemiş o güne kadar. Uzaktan duyuyordum da annem üzülüyor diye üzülürdüm. Yani beni etkilemez. Yani teyzemin bilmem kimi ölmüş, bilmem kimin kimi ölmüş ama bizzat sevdiğim biri ve bana anne gibi, abla gibi yakın birinin ölüm haberi beni yıktı. Demek ki bazı şeyler açılma noktası oluyor. Ondan sonra dedim ya bu nasıl olur? Neyse Sabri işte belki de Allah o kırılma noktasını orada nasip etti. Ya enişte dedi, sen dedi çok ciddi bir arkadaşsın, çok kitap okuyorsun. Arı nasıl bal yapar dedi. Orada da ölümden sonra da işte arı nasıl bal yapar? Hayvanların içgüdüler nelerdir? İçgüdüyü anlatıyor. O doğanın diyalektiğinde o da var. Yani şuursuz varlıklara şuurlu iş yaptıran hadiselere içgüdü denir. İçgüdü hayvanların doğasında vardı. Bir şeyler anlatıyor. Ben de Karl Marx'ı engelleyeceğim. Bundan üstün kim bilebilir ki? Sabri geldi. Enişte dedi arı nasıl bal yapar? İçgüdü dedim. İçgüdü nedir dedi. Dedim arıya bal yaptıran şey. Cevap sence oldu mu? Bal gibi oldu birader. Niye olmasın dedim. Başımdan sağmak istiyorum. Bak dedi sen bir şehre gidiyorsun. Postaneyi merak ettin. Postane nerede? Belediyenin hemen üstünde. Belediye nerede? Postanenin hemen altında. Nereyi öğrendin dedi. Bizden durdum cevap veremiyorum. Bak dediniz bir bilinmeyen başka bilinmeyenle izah edilmez. Onun için bunu sınıfta anlatırken bazı çocuklara sen Torino diye bir meyve yedin mi? Yok yemedim hocam diyor. Koniko'ya benziyor dedim. Koniko ne hocam diyor. Anladın mı dedim. Yok. Bak bir Koniko diye anlamadın değil mi? Torino çilekle muza benziyor deyince anladın mı diyorum. Ha tamam işte ha. Bak attım ikisi de uyduruk bir isim. Yani değil. Ama bak bir bilinmeyenin başka bir bilinmeyenle izah mantıklı değil. Ama bize yıllardır arı nasıl yapar? İçgüdü. İçgüdü şuursuz hayvanlara şuurlu iş yapar. Ya değil yapamaz yaptıramaz. Bunu düşünemiyoruz ya. İsim takarak izah edildiği Aynen. zannediliyor. İsim takıldığı zaman izah çözüldü sanılıyor. Değil. Bak dedi bu bilimsel değil. Buna kısır döngü, fasık daire denilen istedi. Bilimsel değil dedi. Vurdu gitti. Benim orada bir 20 dakikalık yolum var. Bir de yani 40 dakika yakın bir de otobüs yolum var. Orada yolda arı nasıl vardı? İçgüdü. İçgüdüler arıya bağlı yaptıran şey. Şimdi biz Cemal'le beraberiz. Biz Marksistiz. Yani biz Leninistiz. Öbürleri Mao'cular. Mao'cular ayrı kalıyor. Biz Leninistiz. Biz Cemal'le aynı odada kalıyoruz. Şimdi ben Sabri olayım. Acaba cevap doğru mu? Cemal dedim bir soru tam yatarken. Cemal bir soru sorayım dedim. Sor dedi. Arı nasıl bal yapar dedim. İçgüdüyle dedi. İçgüdü nedir dedim. Şuursuz varlıklara şuurlu iş yaptıran güdüye içgüdü denilir. Cevap sence mantıklı mı dedim. Ya Enis bunlara fazla kafayı takma dedi. Bilim ileride bunları hep çözecek dedi. Şimdi bazı şeyler bilinmiyor ama tamam dedim kapattım. Konuştuğumuz anlaşılmasın diye. Anlattığı o olaydan sonra, içgüdü meselesinden sonra siz aleminizde ne yaşadınız? Ben tabii çok şok yaşadım. Ben bir cevap bulamadım ve cevabımın mantıksız olduğunu farkına vardım. Ama bu cevap benim değil ki Karl Marx'ın. Demek ki bu çocuk Karl Marx'tan da üstün bir şey mi okuyor? Bu ne biliyor yani? Bu nasıl bir dinci bunu nasıl bilebilir?
Ama Bir cevap dinci bunu nasıl bilebilir? tabii yani. Yani Karl Marx da Engels içgüdü demiş. Bu içgüdüyü dediğim halde içgüdünün ne kadar mantıksız olduğunu bana mantıklı bir şekilde anlattı ama. Postane nerede? Belediyenin hemen üstü. Belediye postane ne öğrenmiş? Hiçbir şey öğrenmedim. Ben arının nasıl bal yaptığını merak ediyorum. İçgüdüyle. İçgüdüne arıya bal yaptıran şey olmadı ki. Aynı konu. Bu mantıksız cevabım mantıklı cevapla şey yaptı. Yani onun bana verdiği örnek çok hoşuma gitti. Aklıma yattı. Ben mantıksız olduğunun farkına vardım. Tamam. Ondan sonra 10 gün bir hafta bilmiyorum. Yine geldi yanıma halamı sordu. Ben siyasete çekmeye çalışıyorum. İran-Irak savaşı var. Hiç yanaşmıyor. Oradan dönüyor dolaşıyor. Halan nasıl halam nasıl derken enişte dedi matematikte bir teori var biliyor musun dedi. Ne var dedim. Hem böyle konuşalım tartışalım istiyorum hem de enanetime yediremiyorum. İkinci bir gol yiyeceğim diye yani enanetim böyle hazır kabarmaya. Yani bunları ben hakikaten Allah Bediüzzaman'da razı olsun yani Risale-i Nur üniversite aklına bu asrın insanla öyle bir reçete veriyor ki o reçete herkesin vicdanında, ruhunda, aklında bir kapı açıyor, rahatlatıyor. Dedim matematikte bir teori var biliyor musun dedi ama direkt dalmıyor. Ne dedim? Sonsuz doğrunun kesişimi bir nokta, 2 nokta bir doğru, 3 nokta bir düzlem oluşturur. Evet dedim. Bak dedi. Alın kemiği, burun kemiği, elmacık kemiği. 3 tane sert kemiğin ortasında bu gözün burada olması tesadüf olabilir mi dedi. Sabri bu kendi kendine olmuyor. Milyonlarca yıl birden olmuyor ki dedi. Milyonlarca yıl içerisinde evrimleşerek olmuş. Evrimi de bildiğimiz yok. Evrimci olmazsan devrimci olamazsın. Evrimle devrim iç içe öyle bir şey yapmışlar ki. Birçok kitabı konuşuruzdur. Yani okuz yani evrimi ben hiçbir zaman anlamış değilim. Vicdanım da kabul etmiyor ama evrimi reddedersem devrimci olamam ki ben. İlerici, aydın, çağdaş olmam için evrimci olmam lazım. Neyse dedim bu milyonlarca yıl önce evrimleşerek olmuş Sabri deyince güldü böyle. Bir de rahat tip Sabri hocam böyle güldü. Ya enişte dedi inşaatın bütün malzemeler hazır olsa dedi. Çimento, demir, tuğla, neyse bir yılda olması mı tesadüf dedi 1000 yılda mı? Zaman geçtikçe dedi malzeme çürümez mi dedi ya. Vurdu gitti gene. Gene ben ya dedim ya Rabbi gidiyorum yolda. Ulan doğru kendi kendine nasıl olur bir bina diyorum ya. Çimento, tuğla evet. Yani ne kadar kalırsa kalsın buna bir irade lazım. Akşam oldu gene. Cemal yatıyor. Ben Sabri oldum. Cemal'i Enis yapıyorum. Ben kendimi görüyorum Cemal'de. Cemal dedim matematikte bir teori var. Sonsuz doğrunun kesişimi bir nokta, 2 nokta bir doğru, 3 nokta bir düzlem oluşturur. Dedim insan gözünün burada olması ne diyorsun buna dedim. Tam 3 noktada, 3 sert kemiğin ortasında bu gözün burada olması. Enis dedi bunlara çok kafayı takma dedi. Varoluşçuluğa yaklaşırsın. Bilim ileride bunları çözecek deyip hemen kapattım. Neyse gene bir hafta 10 gün geçti. Sabri hocam gene geldi. Ondan sonra ama çok vicdanım böyle muhasebe içinde. Gene yaklaşım çok güzel. Haladan giriyor. Halamın kemoterapi yok da artık ya da alıyor mu da hastalık safhası ilerledi epey. Ondan sonra havadan sudan derken ellerimiz ne kadar harika değil mi dediniz? Ya el dedim bu ya. Artık biraz patladım orada. Bu el dedim Sabri. Ne el ya? Basitleştiriyorum ben. Bak dedi anne karnında dedi insan dedi böyle 6-7 haftalık bir greyfurt kadar. Sonra dedi hücrelerin bir kısmı ölüyor. Bir kısmı da damarlar sertleşmeler oluyor kemikler. Bak buradan kırılmış buradan kırılmış. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yerden tam simetrik kırılmış deyip kitap çıkardı cebinden. 12. pencere. Bir yer okudu. Çok hoşuma gitti. Vücuttaki eğri büğrü hudutların tesadüf olmadığını, bunların böyle bir hikmet ve kader kalıbından çıktığını, her canlıya bakıldığı zaman onların vücutlarındaki o mükemmellikleri söylediği. Tabii o zaman vicdanım hep perçinleniyor. Bir de yani mesela bunların davranışları, sınıftaki halleri, hani lisanı kalden tesirli ya, anlattıklarıyla hallerini birleştiriyorum. Çok mükemmel bir hayatları var olup hissediyorum yani. Ondan sonra artık epey bir alemimde bir şeyler oturmaya başladı. Bu video hoşuna gittiyse ve eğer hala MyRahle'ye abone değilsen, abone ol butonuna basmayı unutma. Ayrıca bu videoyu beğenip, yorum ve paylaşım yaparak bu çalışmaya ortak olabilirsin. Unutma, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.